Şimdiye kadar mitoloji konusunda pek çok video hazırladım. Bazen de genel anlatımların dışında spesifik konuları ele alıyorum. Örneğin Yunan mitolojisindeki akıl almaz cezalar gibi. Ara sıra bu tarz içerikleri de görmekten hoşlandığınızı düşünüyorum. O yüzden bu videomda da benzer bir konuyu ele almak istedim. Bu videomun konusu, mitolojilerde adı geçen en güçlü silahlar. İyi seyirler. Mitolojilerde tanrıların, kahramanların ellerinde tuttuğu efsanevi silahlar sadece maddi birer araç değil, aynı zamanda güç, adalet, intikam ve yıkımın simgeleriydi. Her biri ait oldukları mitolojinin en büyük savaşlarına yön verdi. Dünyaları şekillendirdi ve destansı hikayelere ilham kaynağı oldu. Bu silahlar bazen yeri göğü inleten bir gücün sembolü olurken, bazen de ölümün ve kaosun en somut hali olarak karşımıza çıkıyordu. Tanrılar ve kahramanlar bu silahlarla kaderlerini belirledi, büyük savaşlar kazandı ve halklarına liderlik ettiler. Peki bu silahları bu kadar özel ve güçlü kılan neydi? Onların sırları ve etkileri nelerdi? Bu mitolojik silahları tüm dünya mitolojilerinden alıp güçsüzden güçlüye doğru bir sıralama yapmak zor. Çünkü her kültürdeki silahın gücü o mitolojinin kendi bağlamı ve hikayesine göre farklılık gösteriyor. Ama yine de ben sizler için güç, yıkıcılık, kullanım sıklığı ve etki alanı gibi faktörleri göz önüne alarak bir liste hazırladım. Fakat siz yine de sıralamanın pek bir öneminin olmadığını göz önünde bulundurun çünkü bu listede yer alan tüm silahlar kendi içerisinde oldukça güçlü. Cap of Invisibility, yani Hades'in miğferi. Hades'in miğferi, Yunan mitolojisinde görünmezlik sağlayan büyülü bir başlıktır ve Hades, yeraltı tanrısı olarak bu miğferi sıkça kullanmıştır. Bu miğfer sayesinde Hades, gözlerden uzak kalarak yeraltı dünyasında rahatça hareket edebilir ve gizlice işleri yönetebilirdi. Ayrıca sadece Hades tarafından değil, diğer tanrılar ve kahramanlar tarafından da ödünç alınmıştı. En bilinen kullanımlarından biri, kahraman Perseus'un Medusa'yı öldürmek için Hades'in miğferini kullanmasıdır. Miğferin sağladığı görünmezlik, Perseus'a düşmanlarından kaçarken büyük bir avantaj sağlamıştı. Ayrıca bu miğferin, Titanlar Savaşı sırasında tanrılar arasında dağıtılan güçlerden biri olduğu söylenir. Miğfer, fiziksel bir saldırıdan çok, gizlenme ve düşmanlara fark edilmeden yaklaşma gücü sağladığı için stratejik bir silahtır. Yunan mitolojisinde bu miğfer sadece savaşlarda değil, aynı zamanda tanrıların ve kahramanların gizli görevlerinde de önemli bir rol oynamıştı. Gaebolg. Gaebolg, İrlanda mitolojisinde efsanevi kahraman Cuchulain'in kullandığı çok güçlü bir mızraktır. Bu silah, İrlanda mitolojisinde eşsiz ve ölümcül bir silah olarak bilinir. Gaebolg'un özel gücü, rakibe saplandığında vücut içinde yüzlerce diken çıkararak iç organları parçalaması ve ölüme yol açmasıdır. Mızrak, tek atışla ölümcül bir yara açar ve çıkarılması imkansız hale gelir. Mitolojide Gaebolg'un Cuchulain'e ustası Skarah tarafından hediye edildiği anlatılır. Silah sadece belirli tekniklerle kullanılabilen özel bir mızraktır ve genellikle suyun içinde atılarak ya da yere fırlatılarak düşmana karşı kullanılır. Vurulduğu kişi kaçınılmaz bir şekilde ölür. Gaebolg sadece fiziksel gücün değil, aynı zamanda kaderin sembolüdür. Cuchulain'in birçok savaşında en güçlü silahı olan Gaebolg, İrlanda mitolojisindeki en ölümcül ve yıkıcı silahlardan biri olarak kabul edilir. Clarent. Clarent, Kral Arthur efsanesinde geçen önemli bir kılıçtır. Clarent'in kendi içinde özel bir önemi vardır. Clarent, Kral Arthur'un barış zamanlarında ve adalet dağıtmak için kullandığı bir kılıçtır. Clarent, savaşlarda değil, daha çok kraliyet görevlerinde ve törensel amaçlarla kullanılmıştır. Bu yüzden Clarent, genellikle barış kılıcı olarak anılır. Ancak Clarent'in mitolojik hikayesindeki en çarpıcı olay, Arthur'un yeğeni Mordred tarafından çalınmasıdır. Mordred bu kılıcı kullanarak Kral Arthur'a ihanet eder ve onu yaralar. Bu ihanet, Kral Arthur'un ölümüne ve efsanenin trajik sonuna neden olur. Clarent bu nedenle ihanetin ve trajik sonun sembolü haline gelmiştir. Freyr'in kılıcı. İskandinav mitolojisinde Tanrı Freyr'e ait olan ve genellikle Freyr Sword olarak bilinen efsanevi bir silahtır. Kılıcın özel bir adı yoktur ancak sahip olduğu güçle tanınır. Freyr'in bu kılıcı kendi başına savaşabilme yeteneğine sahiptir. Yani sahibinin müdahalesi olmadan düşmanları alt edebilen büyülü bir silahtır.
İskandinav mitolojisinde bu kılıç savaşta rakipsiz bir güç sağlar. Ancak Ragnarok sırasında Freyr bir aşk için bu kılıcı feda eder. Kılıcını kaybettikten sonra büyük savaşta dev Surt'la savaşır ve kılıcı olmadığı için Surt tarafından yenilir. Freyr'in kılıcının büyülü gücü onu mitolojideki en güçlü silahlardan biri yapar. Fakat sahibi tarafından kaybedildiği için ölüme mahkum olmasına neden olur. Bu kılıç, savaşın kaderini değiştiren güçlü ve büyülü bir sembol olarak kabul edilir. Kusanagi no Tsurugi, diğer adıyla çimen biçen kılıç. Japon mitolojisinde en ünlü ve kutsal silahlardan biridir. Bu kılıç, imparatorluk hazinelerinin bir parçası olarak kabul edilir ve Japon İmparatorluğu'nun kökenlerini simgeler. Efsaneye göre Tanrı Susanoo, 8 başlı dev yılan Yamato no Orochi'yi öldürdükten sonra bu kılıcı yılanın kuyruğunda bulmuştur. Kusanagi no Tsurugi'nin en bilinen hikayelerinden biri, kılıcın bir savaş sırasında kahraman Yamato Takeru tarafından kullanılmasıdır. Yamato Takeru, bir savaşta düşmanlarının çevresinde ateş yaktığını fark eder. Ancak kılıcı kullanarak etrafındaki çimleri biçer ve kaçış yolu açar. Bu olaydan sonra kılıç, çimen biçen kılıç anlamına gelen Kusanagi ismini alır. Bu kılıç, kutsallığın, Japon imparatorunun tanrısal soyunun ve ulusal birlik simgesinin bir parçası olarak kabul edilir. Japon mitolojisinde Kusanagi no Tsurugi, cesaret, koruma ve kraliyet gücünü temsil eden en önemli sembollerden biridir. Excalibur, Kral Arthur efsanesinde yer alan en ünlü ve en güçlü kılıçlardan biridir. Bu efsanevi kılıç, Kral Arthur'un hem liderliğinin hem de krallığının sembolü olarak bilinir. Excalibur'un iki önemli hikayesi vardır. Biri Arthur'un kılıcı kayadan çekip çıkararak kral olduğunu gösteren efsane, diğeri ise Excalibur'un büyücü Merlin'in yardımıyla Gölün Hanımı tarafından Arthur'a verilmesiyle ilgili efsane. Excalibur, sıradan bir silah olmanın ötesinde büyülü güçlere sahipti. Kılıcın sahibine savaşlarda büyük bir güç ve yenilmezlik kazandırdığına inanılır. Ayrıca kılıcın kınının da özel bir gücü olduğu söylenir. Kını, sahibini yaralanmalardan korur ve kan kaybını engeller. Excalibur, adaletin, erdemin ve kralın tanrısal yetkisinin sembolüdür. Arthur hayatının sonunda kılıcı Gölün Hanımı'na geri verir ve Excalibur mitolojik hikayelerde sonsuza kadar bir güç sembolü olarak kalır. Vajra, Hindu ve Budist mitolojilerinde hem bir silah hem de ruhsal bir nesne olarak bilinir. Sanskritçe Vajra kelimesi yıldırım veya elmas anlamına gelir ve bu silahın iki temel niteliğini simgeler. Yıkıcı bir güç ve yok edilmezlik. Vajra, Hindu mitolojisinde Tanrı Indra'nın en önemli silahıdır. Indra, gökyüzünün ve fırtınaların tanrısıdır. Bu yüzden Vajra da yıldırımları kontrol eden bir silah olarak bilinir. Vajra hem fiziksel hem de manevi olarak güçlüdür. Fiziksel anlamda düşmanları anında yok edebilecek güçte yıldırımlar yaratır. Budist sembolizminde ise Vajra ruhsal bir objedir ve yok edilemez gerçeği, aydınlanmayı ve bilgelik yolunu temsil eder. Budist ikonografisinde Vajra genellikle meditasyon ve ruhsal çalışmalarda kullanılan bir sembol olarak görülür. Hindu mitolojisinde Indra, Vajra ile devler ve kötü varlıklara karşı savaşır. Dünyayı kaostan ve yıkımdan korur. Bu yüzden Vajra, gücün, adaletin ve kozmik düzenin sembolü olarak kabul edilir. Totsuka no Tsurugi, bu silah Japon mitolojisinde efsanevi bir kılıç olarak bilinir ve bazen 10.000 furlong kılıcı olarak çevrilir. Totsuka no Tsurugi, Susanoo'nun yıkıcı ve kaotik gücünün sembolüdür. En bilinen hikayelerinden biri, Susanoo'nun bu kılıcı kullanarak 8 başlı canavar yılan Yamato no Orochi'yi öldürmesidir. Tatsuko no Tsurugi, sıradan bir kılıçtan çok tanrısal bir güç taşıyan bir silahtır ve mitolojik savaşlarda kullanılmıştır. Keskinliği ve büyülü doğası onu Japon mitolojisinin en güçlü silahlarından biri yapar. Bu kılıç genellikle intikam, adalet ve büyük zaferlerle ilişkilendirilir. Gungnir, İskandinav mitolojisinde tanrıların kralı Odin'in efsanevi mızrağıdır. Bu mızrak sonsuz bir doğruluk ve isabetle bilinir. Bir kez fırlatıldığında asla ıskalamaz ve her zaman hedefine ulaşır. Gungnir, Odin'in savaşındaki gücünü ve tanrısal otoritesini simgeler. Savaşçıların ve kralların kendilerini Odin'e adarken bu mızrağa yemin ettiği söylenir. Gungnir, cüce ustalar tarafından dövülmüştür ve büyülü özelliklere sahiptir.
Odin bu mızrağı yalnızca fiziksel bir silah olarak değil, aynı zamanda dünya düzenini ve savaşları yönetmek için de kullanır. Ayrıca Odin'in Gungnir'i savaşlarda havaya fırlattığında, savaşı başlattığı ve hangi tarafın galip geleceğini belirlediği anlatılır. Gungnir, İskandinav mitolojisinde savaş ve kaderin şekillendirdiği kutsal bir semboldür. Odin'in liderliğini ve evrenin düzenini sağlamadaki rolünü gösteren güçlü bir simge olarak bilinir. Trident. Trident, Yunan mitolojisinde denizler tanrısı Poseidon'un en güçlü silahıdır. Bu üç uçlu mızrak, Poseidon'un denizleri ve okyanusları kontrol etmesini sağlar. Trident'in gücüyle Poseidon denizlerde büyük fırtınalar çıkarabilir, depremler yaratabilir ve suları istediği gibi yönlendirebilir. Trident'in denizlerin altını üstüne getirme ve yer kabuğunu sarsma yeteneği vardır. Bu da onun sadece suyla değil, kara ve deniz arasında bir bağlantı kuran kozmik bir silah olduğunu gösterir. Yunan mitolojisinde Trident, Poseidon'un gücünün ve otoritesinin en büyük sembolüdür. Silahın deniz yaratıklarını kontrol edebilme ve onları yönlendirebilme gibi özellikleri de vardır. Poseidon'un tanrılar arasında gücünü kanıtladığı ve denizlerin kralı olduğu savaşlarda bu mızrağı kullandığı anlatılır. Trident ayrıca Roma mitolojisinde Poseidon'un karşılığı olan Neptün'ün de sembolüdür. Hem Yunan hem de Roma mitolojisinde Trident denizlerin, suların ve depremlerin en güçlü sembolüdür ve tanrısal otoritenin bir göstergesi olarak kullanılır. Mjolnir. İskandinav mitolojisinde Tanrı Thor'un ünlü çekicidir ve mitolojideki en güçlü ve simgesel silahlardan biridir. Mjolnir sadece fiziksel bir silah olmakla kalmaz, aynı zamanda Thor'un yıldırımları kontrol etme yeteneğinin ve tanrısal gücünün sembolüdür. Thor bu çekici kullanarak devleri ve kötü güçleri alt eder, aynı zamanda dünyayı korur. Mjolnir'in en önemli özelliklerinden biri, Thor tarafından fırlatıldığında her zaman geri dönmesidir. İskandinav cüceleri Brok ve Sindri tarafından yapılmış olan bu çekicin bir başka önemli gücü yenilmez olmasıdır. Tanrıların ve insanların en büyük savunma aracı olan Mjolnir, kötü güçlere karşı koruma sağlar ve Thor'un tanrılar arasında en güçlü savaşçı olduğunu simgeler. Mjolnir aynı zamanda kutsal bir sembol olarak da kabul edilir. İskandinav kültüründe Mjolnir, evlilik törenlerinde ve diğer kutsal ritüellerde kullanılır. Bu çekicin gücü sadece savaşlarda değil, barışın korunmasında ve düzenin sağlanmasında da önemli bir rol oynar. Sudarsana Çakra. Bu silah, Hindu mitolojisinde Tanrı Vishnu'ya ait olan ve dönen bir disk şeklindeki efsanevi bir silahtır. Bu silah, Vishnu'nun en güçlü ve en tanınmış silahıdır ve düşmanlarını mutlak bir kesinlikle yok etme yeteneğine sahiptir. Genellikle bir disk veya tekerlek şeklinde tasvir edilen Sudarsana Çakra, çok hızlı döner ve hedefini asla ıskalamaz. Bir kez fırlatıldığında geri dönene kadar düşmanlarını yok eder. Sudarsana Çakra sadece yıkıcı gücüyle değil, aynı zamanda koruyucu bir sembol olarak da bilinir. Hindu mitolojisinde bu silah kötülüğe ve adaletsizliğe karşı kullanılan bir araç olarak öne çıkar. Tanrı Vishnu, Sudarsana Çakra'yı dünyayı kötülüklerden arındırmak ve Dharma'yı korumak için kullanır. Bu silah sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda manevi bir güç taşıyan, evrenin düzenini koruyan ve adalet sağlayan bir semboldür. Sudarsana Çakra, Hindu mitolojisinin en tanınmış ve güçlü silahlarından biri olarak kabul edilir. Zeus'un şimşeği. Yunan mitolojisinde en güçlü ve tanınmış silahlardan biridir. Tanrıların kralı Zeus, bu yıldırımı silah olarak kullanarak gök gürültüsü ve şimşekler yaratır. Yıldırım, Zeus'un en güçlü simgesidir ve ona mutlak bir güç sağlar. Tanrıların hükümdarı olan Zeus, bu silah sayesinde hem tanrılara hem de insanlara hükmetmiştir. Yıldırım, demirci tanrı Hephaistos tarafından dövülmüş ve Kikloplar tarafından Zeus'a verilmiştir. Mitolojide Zeus, yıldırımı kullanarak Titanları alt etmiş ve Olimpos'un kralı olmuştur. Zeus, yıldırımı fırlattığında düşmanlarını anında yok eder ve korku saçar. Yıldırımın gücü hem fiziksel hem de kozmiktir. Doğayı ve evreni şekillendiren bu silah, kaosu düzenle, adaletsizliği ise adaletle dengeler. Zeus'un yıldırımı, tanrısal otoritenin ve kozmik düzenin en güçlü sembollerinden biri olarak kabul edilir. Brahmastra, Hindu mitolojisinde en güçlü ve yıkıcı silahlardan biri olarak kabul edilir. Tanrı Brahma tarafından yaratılmış ve onun adını taşıyan bu silah, evrende var olan her şeyi yok edebilecek güce sahiptir.
Ramayana ve Mahabharata gibi büyük Hint destanlarında bu silah çok nadir kullanılır ve sadece en büyük savaşçılar tarafından kontrol edilebilir. Brahmastra kullanıldığında tüm doğayı yok edebilecek bir patlamaya neden olur ve karşısında kimse duramaz. Mahabharata destanında bu silahı savaş sırasında kullanmayı amaçlayan kahramanlar bile Brahmastra'nın yıkıcı gücünden korkmuşlardır. Çünkü silah sadece düşmanını değil, çevreyi, doğayı ve tüm yaşamı tehdit edebilir. Kullanımı büyük sorumluluk getirir ve etik olmayan bir şekilde kullanıldığında evrensel bir yıkıma yol açabilir. Brahmastra Hindu mitolojisinde nükleer silahlarla kıyaslanacak derecede büyük bir yıkım gücüne sahip olarak betimlenir ve sadece en bilge savaşçılar tarafından kullanılmasına izin verilir. Pashupatarst, Hindu mitolojisinde en güçlü ve en yıkıcı silahlardan biri olarak kabul edilir. Bu silah özellikle Tanrı Shiva ile ilişkilendirilir ve yalnızca onun tarafından ya da onun verdiği izinle kullanılabilir. Pashupatarst öyle güçlüdür ki tek bir kullanımı bile tüm evreni yok edebilecek bir yıkım yaratır. Silahın kontrolsüz kullanımı sonsuz kaos ve felaketlere yol açabileceği için ancak en büyük tehlikelerle yüzleşildiğinde kullanılması tavsiye edilir. Bu silahın etkisi fiziksel boyutta sınırlı kalmaz. Aynı zamanda ruhları, düşünceleri ve ruhsal varlıkları da yok edebilecek güçtedir. Mahabharata destanında kahraman Arjun bu silahı Shiva'dan alır ancak silahın muhteşem yıkım potansiyeli nedeniyle yalnızca en son çare olarak kullanacağına söz verir. Sadece doğru bilgelik ve içsel dengeye sahip kişiler tarafından kontrol edilebilir. Geldik listenin 1 numarasına. Bay Ülgen'in gök kılıcı. Keyif benim değil mi? Tamamen keyfi olarak 1. sıraya koydum bunu. Türk mitolojisinde Bay Ülgen'e atfedilen efsanevi bir silahtır. Bay Ülgen, Türk mitolojisinde en yüce gök tanrılarından biridir ve yaratıcılık, koruyuculuk gibi tanrısal niteliklere sahiptir. Gökyüzünün ve iyi ruhların efendisi olan Bay Ülgen, yeraltı dünyasının efendisi olan Erlik Han'la zıt bir güç olarak kabul edilir. Gök kılıcı, Bay Ülgen'in tanrısal otoritesini ve doğa güçlerini kontrol etme yeteneğini simgeler. Bay Ülgen'in bu kılıcıyla gök gürültüleri, yıldırımlar ve fırtınalar yaratabileceği anlatılır. Gök kılıcı, Bay Ülgen'in iyilik, düzen ve adalet getirmek için kullandığı bir araçtır. Aynı zamanda gücün, adaletin, intikamın ve kaosun sembolü olan bu efsanevi silahlar, mitolojilerin en büyük savaşlarına yön vererek destanlara ilham kaynağı oldular. Videomu beğendiyseniz ve bu tarz içerikleri daha fazla görmek istiyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.